Japonya'da doğdum. 800'ler ile 1800'ler arasında bir yerde. Ama büyük ihtimalle 1600'ler ve 1700'ler civarında. Çünkü ninjalar o zamanlar en popülerdi. Ama videodan önce en büyük animasyon kanalı olmayı hedefime yardım etmek için lütfen abone ol, beğeni bırak ve hype puanına tıkla. Videonun sonunda çıkan seçeneklerden bir sonraki videoyu yorumlarda yazmayı unutma. Ninjalar tipik olarak çocukluklarını yaşamadılar. Başka çocuklarla oynayamadılar. Ve temelde tüm çocuklukları boyunca hiç arkadaş edinmediler. Sadece tek bir amaç vardı. En etkili sessiz suikastçı ve casusçu olmak için eğitim aldılar. Ninjalar eğitime rahimden itibaren başladı. Ve bu eğitim normalin çok ötesindeydi. Dikenli çalıların arasında sürünmek, cildini sertleştirmek, gizli kalmak için sessizce hareket etmek, bir ninjanın ustalaşması gereken en önemli beceri. Ses çıkarmadan hareket etme sanatıdır. Serçe parmağın bir dala değse bile düşmanı uyarmadan yürümeyi, koşmayı ve tırmanmayı öğrendin. Düşmanlarla açık görüşteyken saklanmayı ve çevreye uyum sağlamayı öğrenmek de şarttı. Bu çoğunlukla gölgelerde, karanlık alanlarda ve kalabalıklarda gizlenmek anlamına geliyordu. Hayatta kalabilmek için profesyonel saklanmaç oyuncular olmak zorundaydınız. O kadar sessizdiniz ki şu anda dolabınıza bir ninja bile olabilir. Ama bu videoyu izlemeye devam ettiğinden emin ol. Duvarlara ve taşlara tırmanmak, halatlar, merdivenler ve kancalar kullanarak kalelere veya düşman binalarına girmek ninjaların öğrendiği diğer becerilerdi. Düşman kamplarına gizlice sızmak için birden fazla kimlik öğrenir, kendine gezgin keşiş, tüccar, çiftçi, asker, lider veya hatta bir samuray olarak tanıtırdı. Kılık değiştirmek, tavrını, konuşmanı ve davranışını ustalaştırmak için özel eğitim alırdın. Bu eğitimi tamamlayamazsan çoğu zaman aile tarafından terk edilirdin. Kullandığın başlıca silahlar, katana, kısa bıçaklar ve uzaktan atılabilen yıldız fırtınalardı. Bu yıldız biçimli silahlar istenen hedefe ses çıkarmadan, uyarmadan atılmak üzere tasarlanmıştı. Diğer ekipmanlar ise üflemeli tüfekler ateş etmek, zehirli oklar hedefi sessizce etkisiz hale getirmek için, duman ve flash bombaları ise dikkati dağıtmak veya kaçış örtmek için vazgeçilmezdi. Ninjalar ve samuraylar aynı dönemde yaşadı. Japon tarihinde çoğunlukla casus olarak çalışıp gizli ajan rolündeydiler. Samuraylar ise kılıçlarla ön saflarda savaşırdı. Ninjalar asilerden sayılmaz, besin zincirinin alt basamağında görülürdü. Fakir ailelerden gelen ninjalar suikast için tutulurken samuraylar yüksek rütbeli askerlerdi. 10 yaşına veya ergenliğine ulaştığında dezavantajlı bir hayata başlamış olurdu. Gizli dövüş ve hayatta kalma becerilerine ustalaşıp suikast görevlerine başlardı. Çocukken insan öldürmek utanç verici olsa da genç yaşta tehlikeli görevlere atılmak yaygındı. Bir ninjanın yaşam beklentisi çok düşüktü. Şanslıysan 30'lu yaşlarına ulaşırdın, çoğu ise 20'li yaşlarında ölürdü. Yabancılara asla tamamen güvenmemeliydin. Diğer ninjalar veya işverenler ihanet edebilirdi. Başarısız bir görev genellikle terk edilme veya ölümle sonuçlanırdı. Fiziksel olarak en güçlü, zihinsel olarak en yetkin olduğun yaş, en tehlikeli görevleri üstlendiğin dönemde. Haftalarca, aylarca gizlice düşman topraklarına gönderilebilirdin. Kılık değiştirme, gizlenme veya düşman saflarına karışma tam ustalık isterdi. Suikast edilecekler genellikle askeri liderler, siyasi rakipler veya sadakatsiz samuraylardı. Zehirleme, düşman binalarına ateşe verme veya klasik ninja yıldızları atma en yaygın yöntemlerdi. Üflemeli oklar nadiren kullanılırdı. Ancak biraz stil katmak istersen seçenek olarak kalırdı. Evlenme ve çocuk sahibi olma zamanı geldiğinde genellikle düzenli bir evlilikte kiminle evleneceğini seçemezdin. Hükümet için çalışıyorsan yalnızca diğer ninjalarla evlenebilirdin. Bir ninja eşi kulağa hoş gelebilirdi ve belki ben de bir tane edinebilirdim. Sonra kendi ninja çocuklarını işe götürüp ilk suikastlerine onları da dahil edebilirdin. 30'lu yaşlarına ulaşmak şans işiydi. Yaşam beklentisi genellikle 20'li yaşlardı. Fiziksel yetenekler solarken yaşlı ninjalar kritik görevler için de çağrılırdı. Kronik yaralanmalar ve tükenmişlik sık görülürdü. Baston olmadan yürümek bile zorlaşırdı. Eğitmen konumuna geçip yeni ninjalar yetiştirmek hayatta kalmak için daha kolay bir yoldu. Yaşlandıkça yalnızlık artardı. Uzun süreli ilişkileri nadirdi. Çoğu ninja son yıllarını tek başına geçirirdi. Hizmet yılların karşılığını görmez, yılların riski karşılığında terk edilip unutulurdun. Her gün kronik ağrı çekip depresyonla savaşırdın. En azından şık üniformanı ve kafa bandını koruyabilirdin. Bu normal bir ninjanın hayatıydı. Ne yazık ki sen de bir ninja olarak doğmuştun. Geçmiş olsun. Seçimini yap. 1, 2 ve 3. Hangisi? Yorumlarda buluşalım.